Merhaba değerli arkadaşlarım. Yine çok güzel, çok dolu bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere borsalarda alım ve satım noktalarını anlatacağım. Ne zaman daha çok alımlar yapmalıyız, ne zaman satma zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Aslında size anlatacağım şeyler genel, bilinen prosedürler ama bu prosedürler çok önemli. Yani bir yatırımcı olmak için özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler. Ve doğru yerden alım ve satımın oldukça önemli olduğunu zaten şu günlerde gördük. Hızlı bir şekilde sizlere bunları anlatayım. Bu arada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Tamamen kendi fikirlerim ve bilgilerimdir. Öncelikle Nasdaq borsasını açtım arkadaşlar. Nasdaq borsasını görüyorsunuz. Grafiğini 2012'den 2025'e kadar bir grafiği var. Bu Amerikan borsasını şöyle büyüttüğümde bir çizgi oluşturduğunuzda dikkat ettiğinizde şöyle dikkat edin bir çizgi oluşturduğunuzda grafiğin belli noktalarda çizginin altında belli noktalarda çizginin üstünde kaldığını göreceksiniz. Ve bu çizginin altındaki ve üstündeki durumlar zaman zaman ciddi boyutları çıkabiliyor. 2021 yılında 15.430 seviyesinde en tepe noktasını yapmış Nasdaq borsası. Ondan sonra sert bir çöküş gelmiş ve buradan 10.500'e kadar geri çekilmiş. O çizgiyi çizdiğimizde bakın o çizgi ortalama 13.500 seviyelerine denk geliyor. Demek ki 13.500 seviyelerin üstü riskli bölgeydi. Ve bu riski kabul edenler, örnek veriyorum 13.500'de satmayıp 14.500 civarında satanlar buradan kazançlı çıktılar. Böylesine bir risk almayı çoğu yatırımcı tercih etmez. Tercih eden de daha minimal karımı alayım çıkayım diye tercih eder. Ama bilgisiz yatırımcı ise zirveye doğru yani 13.500 seviyeleri üzerinden 14.000, 14.500 işte zirveye kadar toplar. Ve bu bilinçsiz yatırımcı yüksekten almış olur aslında ama bunun farkında olmaz. Çünkü o dönemde piyasalarda muhteşem haberler döner durur. Amerikan borsası çok iyi gidiyor. İşte Nvidia başarıları devam ediyor, rekorlar kırıyor. Ya da farklı bir teknoloji şirketinden bahsedeyim. Palantir muhteşem yapay zeka teknolojisi inanılmaz ilerliyor gibi haberler çıkar dostlarım. Siz de tabii ki bu borsanın çok çok daha yükseklere yani şuradayken örnek veriyorum 10.000'den 22-23 binlere bir anda çıkacağını düşünürsünüz ve burada gemiye atlarsınız. Ama en büyük sıkıntı genel ortalama çizginin üzerinde aldığınız için risk oranınızı arttırmış oluyorsunuz. Yani buradan bu borsa düştüğü zaman bakın kaç sene sizi içeride bırakmış. Yani 2021'de bu borsa düşmeye başladı ve tekrar artmaya başladı 2024. Yani 3 sene boyunca kazanç sağlayamadınız borsadan. Bu anlama geliyor. Eğer ki panik yapan yatırımcıysanız da paranızın büyük bir kısmını borsa aşağılardayken satmış oluyorsunuz ve zararla çıkmış oluyorsunuz. Şu anı değerlendirdiğimde Nasdaq Composite'da o çizgiyi şöyle bir çizdiğimde dikkat ederseniz ortalama çizginin civarında takılıyor şu an. Riskli sulara yavaş yavaş girdik. Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer yatırım yapıyorsanız da özellikle bunu bilerek yatırım yapın. Bu dönemden sonra açgözlü olmamak gerekiyor. Daha minimal karlarla gemiyi terk etmek gerekiyor. Tabii ki uzun vadeli yatırımcıysanız o çok farklı arkadaşlar. Ben şu an al-sat yapacaklar için söylüyorum. Uzun vade her zaman bakın kazandırmış. 2012'de bu Amerikan borsası 2800 dolarmış. Şimdi 19.600 dolar olmuş. Yani borsa dolar bazında yaklaşık 7-8 kat değer kazanmış. Burada sadece Amerikan borsasını anlatmak istemiyorum. Yani Amerikan borsasından örnek vermek istemiyorum. Çünkü tüm borsalar, tüm grafikler aynıdır. Yani nerede alım, nerede satım yapacağımızı iyi bilirsek borsa aslında kazançlıdır. Ama şu vardır, borsa içerisinde sürekli psikolojik dayatmalar vardır. Yani senin psikolojini kendin yönetmeni istemez kimse. Dolayısıyla senin psikolojini bir takım medyatik fenomenler olabilir ya da medya yoluyla yine etkilemeye çalışabilirler.
Borsanın esprisi de budur zaten. Kendine sahip olacaksın, hırslarını ayarlayacaksın, kendine göre ayarlayacaksın, fazla açgözlü olmayacaksın. Uzun vadeli yatırımcıysan da doğru yerlerde alarak kar etmeye devam edeceksin ve düşüşlere aldırmayacaksın. Ethereum grafiğini açtık. Bakın çok güzel bir grafik aslında. Şöyle biraz yaklaştıralım. 2016 yılında 29 dolardan Ethereum ortaya çıkmış. Sonra buralarda biraz durmuş. Sonra bir boğa dönemi yaşanmış ve Ethereum burada 1400 dolarlara kadar yükselmiş. Ondan sonra bir ayı dönemi, ayı diyoruz. Ayı dönemi yaşanmış ve ondan sonra küçük bir böyle bir yükseliş yapar gibi yapmış. Yine burada aslında toplayanlar burada yükselecek sanmış ve yükselmediği zaman insanlar burada umudunu kesip yine satmaya başlamışlar. Ve burada 2019 yılından 2000 yaklaşık 21 yılına kadar insanları bir bezdirme süreci yaşanmış. Ondan sonra çok büyük bir boğa gelmiş ve yükselmiş. Ondan sonra tekrar burada zirvesini gördükten sonra aşağı doğru gerilemiş ve burada yavaş yavaş güç toplamaya başlamış. Ama dikkat ederseniz şöyle çizdiğiniz zaman bakın çizgi oku takip ettiğinizde şöyle bir çizgi oluşuyor. Aşağı doğru yavaş yavaş inen bir çizgi oluşuyor. Dipleri birleştirdiğim zaman. Bu dipleri birleştirdiğim noktalarda alan insanlar kısa vadede kayıplarla karşılaşabiliyor. Ama uzun vadede arkadaşlar genelde kesin olmamakla birlikte kazanıyorlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirteyim. Zirve noktasında alanlar çok bekliyorlar. 4 sene, 5 sene, bazen 10 sene, bazen 15 sene. Çok fazla bekliyorlar. Özellikle hisse bazında. Intel hissesini alanlar zamanında 60 dolarlardan aldılar. Kaç sene beklemelerine rağmen hala zararlarını kurtaramadılar. Bu kaç sene dediğim yaklaşık 10 sene civarında. Bakalım Intel hissesine. 2000 yılında 60 dolardan insanlar Intel hissesi almış ve yıl olmuş 2024-2025 Intel hissesi sadece 19 dolar. Yani 3'te 2 paralarını kaybetmişler. Hem doğru yatırım aracına yatırmak gerekiyor. Bir, önemli olan şey. İkincisi de doğru yerden ve doğru zamandan almak gerekiyor. Eğer ki siz bu Intel hissesini de diplerden yani düşük olduğu seviyelerden almış olsaydınız hisse çok kötü bile gitse zarar ihtimaliniz biraz daha düşecekti. Ya örnek veriyorum 20 dolardan alan adam şimdi hala öfkelidir, sinirlidir Intel'i aldığı için ama en azından zararı çok daha az oldu. 60 dolardan alan insanlar zararı kat ve kat oldu ve hiçbir şekilde artmadı. Farklı bir hisseyi tercih eden insan doğru hisseyi yani eğer bilseydi nereden ve nasıl alacağını da bilseydi 10 dolardan çıkan bir hisse bakın 4 sene içerisinde 115 dolara kadar yükselmiş. Birinci öncelik eğer hisse bazlı alıyorsanız, fon almıyorsanız doğru hisseleri seçmek. İkincisi de doğru yerden almak. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Devam edelim. BIST 100'e geliyoruz. Şimdi BIST 100 üzerinden bir değerlendirme yapalım. Aynı şekilde bakın Nasdaq'ta gördüğümüz grafikleri, Ethereum, Bitcoin'de gördüğümüz grafiklerin hemen hemen aynısı burada da var. Ama buradaki hareketler biraz daha volatil oldu. Neden? Türk lirasının değer durumuna göre değişti. Yani Türk lirası fazla değer kaybederse yani enflasyon fazla olursa haliyle borsanın, konutun ve altının TL bazındaki karşılığı da artmış olacak. Şimdi burada bakın yine kendi diplerini oluşturmuş. Burada dip oluşturmuş. Oku takip ettiğiniz zaman burada dip oluşturmuş. Burada dip oluşturmuş. Yine buralarda dip oluşturmuş. Dip oluşturmuş. Şöyle gelmiş dip oluşturduğu nokta. Tekrar dip oluşturmuş. İkinci dibini burada oluşturmuş. Üçüncü dibini burada oluşturmuş. Genel anlamda bir ortalama çizgi çizeceğim arkadaşlar. Şöyle alayım öncelikle. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Devam edelim. Çizgi çizmeye devam edelim. Şöyle bir ortalama çizgisi çiziyorum. Buralarda hareketlenmeye başlıyor. Biraz ivmelenmeye başlıyor. Ortalama çizgisini yine çiziyorum. Şöyle devam ediyorum. Yeni ortalama çizgisi bu taraflara doğru gidiyor. Dikkat ederseniz şu an ortalama çizginin hemen hemen alt taraflarında kalmış vaziyette. Yani buralarda biraz
baydırırlar, zorlarlar insanları. Şimdi çizgiyi çizdik arkadaşlar, ortalama. Bakın bu çizginin alt taraflarında şu an borsamız yavaş yavaş kalmış vaziyette. Buralar bence yatırım tavsiyesi değildir ama toplama noktaları olabilecek zamanlar. Hani buradan toplayın ya da toplamayın diyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz çok uzun süreler insanı bekletebiliyorlar, yıldırabiliyorlar. 4-5 sene kadar beklemeye eğer gücünüz yoksa böyle yerlerden de almayın arkadaşlar. Eğer beklemeye gerçekten gücünüz varsa, uzun vadeli yatırımcıysanız o şekilde yatırımlarınızı yapmanız bence daha sağlıklı olur. Hani en azından şunu söylemek istiyorum. Şu zirvede almaktansa şu dipte almanın aradaki farkını göstermeye çalışıyorum size. Dipte aldıysanız hala kârdasınız. Eğer şu zirvede aldıysanız zarardasınız. Olay bu kadar basit aslında arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dolar bazından borsamızı tekrar anlatıyorum. Bizim borsamız çok pahalı bir borsa değil aslında. Neden diye soracak olursanız bakın 2010 yılında zirvesini hemen hemen 500 dolar ile yapmış bir borsa. Ve şu an 276 dolar seviyelerinde. O dönemler işler biraz daha yolunda gidiyordu, doğru. Bu dönemlerde de borsanın düştüğü dönemlerde de bir takım devletimiz sıkıntılar yaşamıştı. O dönemlerin de etkisi oldu elbette. Hal böyle olunca borsamız yavaş yavaş geri çekildi ve bunun üzerine tekrar bir ilerleme hamlesine girmiş vaziyette. Yine bu ortalama çizgisini çizdiğim zaman şöyle bu sefer daha güzel çizebiliyorum. Ortalama çizgisini hemen hemen altında kalan bir borsamız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu çizgilerim de teknik bir çizgi değildir yani. Şu seviyenin altında kalırsa al, bu seviyenin üstünde kalırsa sat gibi bir çizgi değildir. Sadece genel prensipi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok teknik olarak anlatmak istemiyorum. Çünkü teknik olarak kimse hem bu kadar borsayla ilgilenecek vakti yok hem de kimse bu kadar teknik bilgiyi gerçekte, realitede uygulayamaz. Çünkü bu teknik bilgileri uygulayan çok ciddi borsayla ilgilenen insanlar var ve bunlar para babası. Piyasayı da bunlar yönetiyor. Hal böyle olunca sizlerin bildiği teknik bilgi çok fazla işe yaramayabiliyor. Örnek veriyorum, diyorsun ki bir yere stop koyuyorsun. Buradan düşerse beni stop kes yapsın. Hani stop yapayım. Daha fazla zarar etmeyeyim. Ama o piyasa sağlayıcıları seni orada stop ettirip yukarı doğru sürüyorlar yani. Bir şekilde seni saf dışı etmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. O yüzden uzun vadeli ve kontrollü alım satıma önem vermemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere genel ortalamanın altında. Yani alınır mı? Alınabilir ama şöyle bir risk de var. Bakın dibi 120 dolar ile yapmış. Yani o kadar düşük ki bir anda kısa süre içerisinde 276 dolara kadar yükselen bir borsa var. Çok sert düşüşlerde yaşaması böyle dönemlerde muhtemel. Çünkü kendi bir trend oluşturmuş ve bu trend içerisinde yine kendi diplerini yapabilir. O yüzden bir şey söylerken yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde veremiyoruz. Çünkü hiçbir şeyi bilemiyoruz. Olay tamamen riski azaltmakla alakalı. Yani riski ne kadar azaltırsak bizim için o kadar iyi dostlarım. Ben bu videoda size genel anlamda hisse alımı yaparken nerelerden almak gerektiğini, neden yukarıdan almamak gerektiğini, eğer diplerden toplarsak en azından borsa kötü gitse bile, haberler kötü olsa bile daha az zarar edeceğimizi anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Önemli olan geleceğe odaklanarak uzun vadeli ve düşüklerden toplayarak yatırım yapmak. Ha şunu diyebilirsiniz, yani ben borsaya yatırım yapıyorum ama borsa her zaman 120 dolarda değil yani. Bak 276 dolar oldu. O zaman örnek veriyorum. Bitcoin düşükse Bitcoin alacaksın ama Bitcoin de örnek veriyorum 95 bin dolara kadar yükseldi. 20 küsür bin dolardan 95 bin dolara kadar yükseldi. 5 kat arttı. Şimdi ne yapacaksın? Demek ki Bitcoin artık yükseldi. Biraz orada temkinli olmakta fayda var. Artar mı? Artar ama temkinli olmakta fayda var. Daha düşük kalan yatırım aracına yönelmek gerekiyor. Altın ne kadar arttı? Borsa ne kadar arttı? Kripto paralar ne kadar arttı? Amerikan borsası ne kadar arttı? Bunları kendi içinde değerlendirip yatırım tercihine göre yatırım yapman gerekiyor. Önemli olan bir ürünü
yüksekten almamak dostlarım. O yüzden her zaman temkinli olarak aklımız başımızda hareket etmek zorundayız. Size kesinlikle şunu al, şu çok uçacak, şu gidecek diye hisse senedi pazarlayan insanlardan da uzak durun arkadaşlar. Çünkü onlar da geleceği öngöremez, hissenin artıp artmayacağını bilemez. Eğer içeriden de kaynak aldık diyorlarsa onlar da muhtemelen spekülatif şeylerdir ve o bilgiyi de muhtemelen en son siz almış olacaksınız ve şelale düşüşüne yakalanıp paranızın birçoğunu kaybedeceksiniz. O yüzden genel anlamda kendiniz yorumlayarak kontrollü bir şekilde yatırımlarınıza devam etmenizi öneriyorum dostlarım. Öncelikle bu videoda anlattıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bu ve bunun gibi borsada özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiği ile alakalı video çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu da bir beğeni atmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.